Aracımızda su kaybı var denmişti. Su basınç testini yaptık. Barımızı yükselttik. Dışarıya harici akan suyumuz yok. Aracımızın buradan 4 tane ısıtma bujilerini söktüm. Ve motordan buralara bakalım bize ne verecek. Şu birinci. Herkese selamlar. Bir araba gidiyor, bir araba geliyor. Konar göçer gibi olduk ustam. Şükürler olsun. Çalışmasak o araç bitmez, bu da gelmez. Evet, şükürler olsun diyoruz. Aracımız bize geldi. Bir doktor abimizin aracı, anestezi doktoru abimizin. Araç niye geldi? Araç bana yaklaşık 20 gün önce geldi. Geldiğinden haberim yok, bilgim yok. Ben dedim arabanı yapamam. Niye yapamazsın? Ben şurada hocayım. Tamam, ben de burada ustayım dedim. Sen ameliyatı dedim sırayla alıyorsun ya. Ben de burada sırayla alıyorum. Şu zaman getirirsen yaparım. O gün geliyorum dedi ve o gün geldi. Birkaç gün sonra içeri boşaldı. Aracı içeri aldık. Araçta aşırı yağ kaçağı, aşırı su kaçağı, zincir bakım, debriyaj bakım, ağır bakım. Ustam evet onu söyledi de bak soruna gel. Onu herkes istiyor. Herkes ağır bakım istiyor. O araba ilk geldiğinde niye geldi? Araç geç çalışıyor ve çalışmıyor. Bak kilit nokta bu. Arabamız su eksiltiyor. Su kaçağına bakalım ustam dedi. Hemen videoyu araya koyacağım bu konuşmadan sonra. Aracımızda su kaybı var denmişti. Su basınç testini yaptık. Barımızı yükselttik. Dışarıya harici akan suyumuz yok. Aracımızın buradan 4 tane ısıtma bujilerini söktüm. Ve motordan buralara bakalım bize ne verecek. Şu bir zaten görünüyor da. Şu birinci. Şöyle elimi çekeyim. Kameraya hep sular geldi. Antifriz elime geldi. Kamera battığı için. Devam edeceğiz ama bir dakika. Bak buradan fışkıran ta buraya geldi bak. Tut ışığı. Bak buralar hep antifriz oldu. Üçüncü gözü çekebilirsem biraz geriden. Bas bir daha. Dördüncü gözde ıslak yok. Şöyle gösterelim. Dördüncü göz kuru. Kamera hep şu an antifriz oldu. 2'de çok az, 1 ve 3'te aşırı derecede su basıyor burası. Su kaçağı yok arabada. Araçta su kaçağı İnceden bir damla egere bölümünde, su giriş bölümlerinde var. Var. Ancak söylediği gibi aşırı bir su kaçağı dışarıya yok. Yok. Burada basınçla tespitini yaptık ve tespiti yaptıktan sonra basıncı verdik. Araba birkaç dakika bekledi. Marşa bastık. Araç çalışmadı. Niye çalışmadı? Pistonun üzerine su doldu. Su dolduğuna da emin olabilmek için bujileri söktük. Marşa bastık ki buradan suların fışkırdığını gördük. İlk geldiğinde ustam şöyle bir durum vardı. Arabayı içeri aldık, biraz çalıştırdık, evimize gittik. Ertesi gün geldik. Sabah geldik. Sen dedin ki şu suyun bir kapağını açayım. Evet. Serüven nasıl başladı? Suyun kapağını açtığımızda su bidonumuzun kapağını Karşıya, fışkırıyor. karşıya su basıncının, kompresör basıncının su kanalına dolmuş ve su kaçağı olmadığı için kompresör boşalmamış. Bir gün sonra sabah kapağı açtığımda faş diye karşı göğüse sular sıçradı. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar evet 90 derece hararet bölümüne 90 dereceye su geliyor ve hararet fan neyse açıyor. Isı müşürü diyor ki aç, termostat diyor ki aç, fan devreye giriyor, suyumuz soğuyor. Genel mantık bu. Devir daim su motordaki suyu döndürüyor. Hızlı hızlı geçiyorum bu adamı. Sabah geldiğimizde 90 derecede yani 90 dereceye geldiğinde su hortumlarında bir sertlik oluşacaktır. Amenna. Ancak ertesi gün geldiğimizde bu araba soğuduğunda bidonumuzun kapağını açtığımızda bu şekilde suların fışkırması Mümkün değil. Mümkün değil. bu da silindir aralarındaki kompresyon kaçağından dolayı sıvı dolaşan noktalara kompresyon yani egzoz gazımız Egzoz gazı giriyor. Ekspertizlerde gördüğümüz nedir? Suyun içerisine bir ilaç atılır. Rengi yeşile döner mi dönmez mi? İşte Tespiti yapılır. conta yanık mı?
söylenir ancak conta yanık O diyemiyoruz. şekilde teste gerek yok. Bu kapağı açtığımda söylüyor bana zaten. Aynı zamanda çok basit bir testi var. Basıncı veririz, kızdırma bujilerini sökeriz yaptığımız gibi. İçerisinde zaten sular varsa atar. Conta yanık olabilir en iyi ihtimal. Kapak çatlak olabilir en kötü ihtimallerden biri. Bunu söyleyelim. 1.3 dizellerde böyle yakın. Aracımızın zaten bu bölümü görüyorsun. Gel böyle bak. ABS beyninin üstünü gör. Antifriz olmuş hep. Su kaçaklarından dolayı bak. Aynen. Bak kızarmış hep. Bu da niye? Ustacım kompresyonla abimiz bilmiyor ama dışarıya su kaçağı olduğunu söylüyor aslında. Su kompresörüne egzoz gazı giriyor. İçeride aşırı yoğunlaşma, gerneşme oluyor. Zayıf bulduğu hortumları patlatır. Az çürük bulduğu hortumları çürüklerinden patlatır. Basınç buradan kaçırır. Yoksa durduk yere bir kaçak olmaz. Evet. Zaten olmaz. 1.3 dizelde bunları çok görmüyoruz. Demek ki motorda bir zorlanma oluşmuş. Onu da söylemekte yarar var. Dizel motorda kolay kolay conta yakmaz. Yakarsa da böyle olur. Evet. Hızlı bir şekilde söküyoruz. Biz gel böyle su hortumlarını, kulakları, hava filtrelerini, elektrik tesisat gruplarını gördüğün gibi boşalt. Motor şu an sabit bir şekilde zincire bindi. Görüyorsun. Zincire bindi. Şanzımanı almayacağız. Şanzıman çevre civataları söküldü. Araç yarı otomatik biliyorsunuz. Yarı otomatikleri de yapıyoruz. Zaten burayı bak dünden belli kaldı. Marşa bastığımızda buradan buraya gelen pistondan çıkan sıvı. Su. Aracımızı tabii ki şanzımansız alacağız. O yüzden lifte hemen motor bölümünü alacağız. Motor inciğine cinciğine kadar dağılacak. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Yerimizde İstanbul Ümraniye'de arkadaşlar. Randevulu bir şekilde çalışıyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Biz calaskal kullanmıyoruz. Calaskala ihtiyaç çok tutamıyor. Kaldır arabayı. Lifti kaldır. Tamam. Az daha. Yok iyi. Tabii bu aşamada hiçbir noktaya zarar verilmemesi gerekiyor. Kaldıralım bir tık. Kulak bağlantılarını sökelim. Kaldır abi. Ortadaki dütüyü. O kopuk. Kulak kopuk mu? Yiğit ustam. Getir bana ver onu. Kopuk ne kelime? Kopuk değil. İyi gidiyor. Tamam. Kulağımız problemli. Sağ taraf motor kulağımız kopuk. Depresyon ses yapar. Aşırı çökme yapar ve zırıltı ses yapar kasaya. Evet ustam ben volant dişlisini gördüm. Evet. Şanzımandan ayrıldı burası. Kaldır bakayım. Tık kaldır. Kaldır. İyi. Kaldır. Kaldır oğlum. Kaldır bakalım. Yavaş yavaş. Yiğit ustam yavaş yavaş. Kaldır oğlum. Kaldır bekleme. Görmüş olduğunuz gibi motor da çıkıyor. Dikkat edeceğiz. Arabaya zarar vermeyeceğiz. Herhangi bir yere değmeden çıktı motor. Teşekkür ediyoruz. Baskı balata kavrama da kontrol denmişti ama kötü gibi duruyor. Motor çıktıktan sonraki görüntümüz bu. Şanzımanın debriyaj rulmanına bakalım. Yarı otomatik bir araç. MTA diye geçiyor. M20 tipli. Yağ bak robottan aşırı var. Yağ kaçağı var burada. Dünyayı çeviriyor. Yağ soğutucu da vardı. Şöyle göstereyim. Hep klima kompresörüne akmış. Çevirelim ustam bilyayı. Evet sesten de anlaşılıyor. Aşırı şekilde bozuk. Evet şimdi motoru çıkardık dışarıya ne yapacağız? Motorun etrafını tamamen boşaltıp zincir bölümünü alıp, volant bölümünü alıp, kartel bölümünü ayırıp, motorumuzun silindir kapağını alıp, contada ne var, kapakta ne var, blokta ne var, yüzeyde ne var bunları göreceğiz. Kapağımızda dediğimiz gibi aşırı bir şey görmesek rektifiye ve kapak yüzey silme işlemine mecbur gidecek. Peki ustam bu neden oluyor? Bu aşırı hararet görmüş bir arabadır muhtemelen. Geçmişinde bir hararet görmüştür. Saz conta ısıyı gördün mü çelik bir conta çelikliği gidiyor ve aradan patlıyor. Motoru masaya almadan önce aracımızın cam damarlarından motordan şanzımana aktaran en önemli parça kavramadır. Kavramada bazı arabalarda esnek çıkıyor volantımız, bazılarında sabit çıkıyor. Bu arabalarda ise esnek volantı görmemiz mümkün. Bazen şu soru da gelebiliyor. Esneyi sabite çevirelim mi? Arkadaşlar tavsiye etmiyoruz. Krank kırmaya kadar gidebiliyor. O yüzden yani
Arada da bir volantı değişmemiş oluyorsunuz. Sabite de para veriyorsunuz. O yüzden değişmekte yarar ve fayda olduğunu söyleyebilirim. Burada da görelim durumu. Zaten aşikar, balata tozları dökülüyor. Şunlar hep balata tozudur. Evet, ustam bayağı iyi durumda. Çok iyi durumda gözüküyorlar. Balata artık yok. Olmuş. Bu bizim kavramamız. Bu aracımız manuel olsaydı mutlak ve mutlak yolda bırakırdı. Artı baskı o kadar sertleşmiş ki debriyaja basmanızda aşırı sert olacaktı. Ama otomatik olduğu için debriyaja sen basmıyorsun. Bunun da ne durumda olduğunu bilemiyorsun. Baskı balatamız aşırı bitmiş. Baskı balata, volant, rulman set halinde değişim. İçeride davullar, zurnalar çalıyor. Dökülen de bizim eskiyen balatamız. Egzoz kelepçesi. Yavaş. Bırak. Junior ustam sök artık ya. Akşam oldu ya. Hadi oğlum. Tuttur. Hemen 15 tabanca getir. Yağ soğutucuyu çekelim, patlak olduğunu görelim. Klimayı ve şaseyi, travesi aşırı yağ etmiş. Yağ soğutucu işten patlarsa yağa su karışır. Suya yağ karışır. Tabancanın gücü yetmedi. Recep Usta'nın gücü yeter. Sen de motoru yiyip üstüne düşürürsün ha sonra. Sana söyleyeyim ben. Görün usta. Al oğlum götür yıkamaya. Buradan da yağ kaçağımız başlamış. Kayış gergimizi sökelim. Motoru tutalım ama. Görün usta. Ustam bu gergilerde de sorun oluyor. Tabii ki bir üçlerin genel hastalığı tıkır tıkır ses. Bunu getir. Gel bunu çek. Daha önce kayış kopmuş. Kayışın ipleri dinamanın içine dolmuş. Görüyor musun? Şarj dinamasını söküyoruz. Şarj dinamasını alalım. Tutalım Yiğit Usta. Tut bir tornavida ver evlat. Bunların genelde aşırı sıkmadan dolayı alüminyum civatadaki diş bozuluyor. Arabada bir takırtı meydana geliyor. Kimi yatak sesi diyor, kimi başka ses diyor ama basit bir civata yalaması. Şarj dinaması. Ot elektrikçiye gönderip kontrol ettirelim. Bilya sesi var biraz. Çubuğunu sökelim. Klip çıkaracağım. Getir oğlum. Ustacığım şöyle bir soru yöneltelim. Biliyorsun ki 1.3 ülkemizde çokça kez gördüğümüz bir motor, hala da üretilen Hala Egea'da da. gördüğümüz motor. Evet. Euro 6'ya kadar üretildi. Aynen. Biliyorsun Euro 4, Euro 5, Euro 6 hangisini tavsiye edersin usta? Benim tercihim, benim gözümde lider Euro 4. Euro 5'te vay partikül çıktı, vay turbo yağ bastı. Turbodan dolayı sürekli yağ yakmalar var. Motor yapmaya kadar gidenler var. Euro 4'te ise koy mazotu bas marşa. Türkiye'nin en az yakan ikinci motorlarından biri. Birinci ne diye sorsak? Birinci ne diye sorsak Ford Fiesta 1.4, Peugeot 206 1.4. Bu motorlar da güzel bir motorlar. Kelepçesi. Buraya girebilirsem eğer tık diye attıracağım da girmem önemli oraya. Bak kendi çıktı gitti. Euro 5'lerde burada yağ kapağı var. Yağ kapağı. Bu kapak yok. Bu küçücük yerden motor yağı dolduruyorsun. Dolduracak yer kalmamış artık. Havalandırma yerine yağ kapağı koymuş fabrika. Sıkmayalım. Yeni bir usta mı doğuyor? Yeni bir usta doğuyor abi. Bu çocuk usta olacak. Kanaat getirdim ben ona. Ustam dediyse olur abi. Ustam yapar. Yiğit ustamla devam ediyoruz. Yağ çubuğunu söküyor. Altı geçmeli o-ring tarzında şu şekilde yağ çubuğu dışarıya çıkmış oluyor.
Tabii ki bu arabalarda ben şu hatayı da görüyorum, değinmek istiyorum. Bu arabaya 4 litre yağ koyanlar var. Yani bidon nasılsa 4 ise 4'ü koyuyor, 5 ise 5'i koyuyor. Herkesi kapsamıyor bu söylediklerim ama yapılan yanlışları söylüyorum. Bu arabanın alacağı kapasite 3.2 litredir. Bunu da söylemekte yarar vardır. En çok Egere bölümünde sıkıntı yaşıyoruz. Arıyorlar diyorlar sabah ilk çalıştırıyorum araba tek diyor gibi oluyor. Zor toparlıyor ve beyaz duman atıyor. Subap lastiğe ve şüphelidir ama Egere genellikle bu arabalarda sorun yaratabiliyor. Biliyorsunuz Euro 4 dedik ama Euro 4'lerde bir de Fiat grubunda çıkanlar var. Fiorino'da, Linea'da. Onlarda ise şu görmüş olduğumuz Egere yerine ne var? Boğaz kelebeği var. Bunda boğaz kelebeği yok. Direkt olarak Egere çıkışı mevcut. Evet orası ustam. Bu ustamızın söktüğü de karter havalandırması. Bunlar tıkalı olduğu zaman turbonun yağ geri dönüşünden maalesef havalandırma sağlıklı olmadığında yağ yakmalar olabiliyor. Bazı arabalarda PCV valfi diye geçebilir arkadaşlar. Havalandırmanın sağlam olup olmadığını öncelikle test edelim. Yağ yakma sorununuz varsa küçük bu havalandırmadan dahi olabilir. Bilgimiz olsun. En kritik sorunlardan biri su tapalarını görüyoruz. Su tapalarında da güzel görüyoruz çünkü bunlarda çürümeler oluyor. Marş dinamosunun üstünde damlacıkları da gördüm. Ne dedim? Egere'den damlamalar vardı. Genellikle bu hortumlarda oluyor. Ustamızın şu an değdiği. Bak burada ya. Egere'nin soğutucu. Direkt var. Soğutucu da var. Damla da var hatta. Soğutucu kısmında. Zaten buradan damladığı belli. Dinamayı görebiliyor musun? Dinamayı zaten çektim. Pembe pembe fosforlu parlıyor. Marş motoru da aracımıza ilk hareketi veren parçadır. Bu gevşemişlik çatı. Usta. Yiğit ustamın da maşallah var ya. Fişek gibi ya. Helal olsun Yiğit. Abi. Aferin. Böyle olmamız lazım abi. Recep Usta'nın çırakları hızlı ve atik devam ediyoruz abi. Emiş hortumlarından bir tanesi Egere'mizin de selenoid valfi. Burası o. Kelepçeyi sökelim. Pahalı bir kelepçe. Pahalı bir kelepçedir. 1 TL'den aşağı değil. 1000 mi? 1000'e bulursan şükür usta. Ben çok geriden geldim. Dökül lan. Artık enflasyona yetişemiyoruz ya. Parça fiyatları ne oldu ustam? Oynar bir kelepçe. Artık müşterilere bile fiyat vermekte zorlanıyoruz açıkçası. Bugün aldığımız bu kelepçe örnek veriyorum yarın başka fiyat olabiliyor. Soğutucu. Su giriş hortumu var onu alalım. Böyle. Ustam bu parça fiyatlarına ne diyorsun ya? Hani her Parça gün değişiyor. fiyatları Özellikle şunu sorayım sana. Dolar çıktı, parça fiyatı yükseldi, dolar düştü, parça fiyatı düşmüyor. düşmüyor. Çıkan geri inmiyor. Şu gördüğümüz baskı, balata, volant ve rulman yaklaşık 3 yıl 4 yıl önce bahsedeyim 2,5 liralardaydı. Şu anda ise 18-20 bin liralarda. Paraya bak. Ama işte şunu anlamıyorum. Dolar çıkarken çıkıyor, düşünce niye düşmüyor? Düşmüyor. Al oğlum. Şey getir oğlum. Altalyan tabanca getir. Şarjını sabah değiştin ya lan. Şarjı çıkıyor işte usta. Vida kutusuna parça parça koleksiyonuna. Arkası takılıyor bak. Kaldır abi. Zaten yeni takılmış o parça. Etiketlerine kadar yeni bak. Dinamayı komple değişmişler. Tamir etmemişler. Bu da bizim motorumuzun emme manifoldu. Kısacası emme manifoldu ne işe yarar dersen dışarıdan gelen interkolden, turbodan gelen havayı motora vermek. Oksijeni ve hava basıncını verecek ki aracımızın gücü artacak. Yakıt ne kadar giriyor? İşte hava ne kadar giriyor? Birebir oranda hava ve yakıt girer, içeride patlamayla yanar. Birinin değeri birinden yüksek veya alçak olsaydı fakir veya zengin diyecekti. Bu da son vidamızı alalım oğlum. Oynat ha. Var mı kurum bak bir civata düşmüş. Bu civatanın yerini biliyor musun sen? Biliyorum usta. Ben düşürdüm usta. Sen mi düşürdün? Peki biliyorsan sıkıntı yok. Orta kol 10 lokma. Su pompasını alalım. Su pompası zaten değişeli çok olmamış. Halini göreceğiz abi. Devir daimin somunları özel somundur. Devir daima iyi basması için geniş pullu kendinden pulludur. Ne örüyor devir daim? Devirdayım usta.
Bütün motorun suyunu devirden gönderiyorsun. Ha, kısa ve Devirden öz. suyu pompalıyoruz usta. Devir daimin işi Devir daimin işi su pompalamak usta. Suyu sürekli motora akış vermek. Sürekli motora göndermek. motor, kaloriferi peteği ve su radyatörünün arasında suyun gezmesini sağlayan bir parça. Kısa ve öz. Geniş pullu ve özeldir. Pulları çıkmaz. Devir daimimiz yeni. Toplu oğlum. Buradaki somun olur. 2 tane de alt köşede somunumuz çıkacak. Niye hepsi normalde usta ondan sonra? Ha, bak ne güzel bir soru sordu. Ön kapağı geçirirken saplamaya rahat geçir. Altlarda saplamayla karşılat. Kapağın contasını kaydırma. Fabrika sana bunu dedi. Gördün mü bak somun. Usta. Göreceğiz. Bas. Niye sıkıyorsun? Usta bunlar ters diş usta. Aferin. Bunu sana anlatmıştım. Bak aklında tutabilmişsin. Usta. Sıkma yönünde sök, sökme yönünde sık. Niye ters yön yapmış bunu fabrika? Ben bilmiyorum usta. Niye? Motorun dönüş yönü sol. Bu dönerken civata da orayı sıksın. Gevşemesin. Gevşerse sentatlar karbüratör horozlarını kırar. Siboplara, motora zarar vermesin diye. O zaman içinde kama yok bunun. Kama yok. Kama olsaydı zaten düz iş çıkacaktı. Bir önceki arabanın yapılan işlerini anladın mı? O araba neydi acaba? Ben unuttum. Porsche V8 4.8 usta. Anladım yapılanlarını. Ne yaptık? Ağır bakım vardı usta. Zincirde işte ön kapaklarda şeyler yağ kaçakları vardı. Yağ kaçaklarını yaptık. Yani genelde arabaya bakım yaptık. Ama arabanın yarı civataları hep kırıktı, takmamışlar. Kırık kırıp bırakmışlar. Hepsini biz düzelttik abi. Hepsini biz çıkardık, biz düzelttik. Kendimizden cevata bulduk, tamamladık. Ama bulduğun civata bulduk derken parayla satılmayan civatayı bulduk. Abi, biz burada 2 saat aradık abi. O videoyu da izlemeyi unutmayın. 2 saat burada civata aradık. Onlar da göreceksiniz zaten. Benim aradığım civatayı göreceksin de. Benim aradığım civatayı göreceksiniz. Yani hiçbir yerde bulamazsınız. Biz ustam buraya özel koymuş. Biz onları bulduk abi. Müşterimize de taktık. Ama aradan kaç yıl geçmiş, ustan o civatayı koyduğunu Unutmamış. unutmamış. 14-17. Bir Emre vardı, o nerede? Şimdi okulda usta. Şişkom okulda. Şişkon okulda. Şişkom okulda usta. Bugün olsaydı kızdırırdık diyorsun. Kızdırdık usta. Motoru ben söktüm deyince sana kızıyor ama. Kızıyor usta. Ne öyle? Ne öreyim? Kızarsa kızsın, ben işi kapmaya bakarım de. Abi usta hadi. Bu video 3000 like gelirse gelsin yani 3000 like gelsin yani. Benim için gelsin de. Benim için gelsin Çünkü ben söktüm her yeri de. her yeri ben söktüm. 3000 like gelsin. Yaşıma bakmayın, icraata bakın. Tabii yaş bakmayın izler. Öyle. Al oğlum. Allah usta. Araç teslim için hazır bekliyor. Her şeyimiz hazır. Bekliyoruz arkadaşlar müşteri teslimi için. Motor temizliğimiz de tamam, her şeyimiz tamam. Motora devam ediyoruz ama şöyle bir sorun var. İlk üçü zaten görünüyor. Çıktı, oynuyor ama şunu hiçbir şekilde oynatamıyoruz. Dördüncü enjektör problemli arkadaşlar. İçini dağıtarak denedik. Deneyeceğiz daha doğrusu. Görüyorsunuz farklı olarak. İçi dağıldı. Buna uygun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bakalım aparat vesaire olabilecek mi? Tabii enjektör havalı çektirmemiz mevcut. Onun kafası hangisine uygun oluyor? Dişini bozmadan tabii ona karar vermemiz gerekecek. Bunlardan var mı başka kurtulun? Başka var mı? Bakmayın. Bu küçük. Gerekli uyumlu kafayı bulduk. Sonuna kadar sıktık. Şöyle bir aparat var. Havayla çektireceğiz. Bakalım hava bunu çıkaracak mı? Önemli olan o. Havamızı çekelim Yiğit Ustam. Aman abi. Yiğit Ustam olacak mı ya? İnşallah olur tabii de. Ustam yapıyor da olmayacak mı abi? Bakacağız, hadi bakalım. Bakacağız, göreceğiz. Ustam yapıyor. Tabii dişlilere sağlam sıkmamız lazım.
Ne oldu? Çıktı abi. Ustam yaptı tabii ki de. Her zamanki. Aparat varsa iş kolay. İş kolay. Önemli olan aparat olacak ki el övünecek. Engezi önür el iş yapar. Kime önür lan? Kime önür usta? Dedim ya oğlum. Engezi önür En gözü önür. el iş yapar. En gözü önür. El iş yapar. Zannetmiyordun değil mi? Yani zannediyordum usta. Sen yapıyorsun usta. Ne bileyim Başka bir şey başka da. olmaz. Makinaydan biz yapıyoruz Yiğit Usta. Öyle düşün. İyi çıkardık, başarılı. Uğraştık bayağı. Niye çıkmıyor bunlar? Çıkarttık abi. Abi şimdi çıkarttık. Kurum yapmış abi. Bakır pulları kaçırmış. Kurum yapmış. Kurum da tabii yapışıyor abicene. Çıkmamasını sağladı. Evet, dördüncü göz. Aslında ilk gösterge bakır pulların. Şöyle göstereyim enjektörün halini de. Bak. Diğerleri bu kadar olacağını düşünmüyorum. Evet olacaktır ama daha basit çıktı. Bakın yine kötü durumdalar. Al bunları yavaş yavaş. Güzel bir yere koy. İkinci de yine. Baksanıza. Alalım Yiğit Usta. Şunu da çıkarız. Bu. Baksana abi elimin hali. Dördüncünün kurumu bu. Daha pis, daha kötü. Şöyle görünüyor. Evet, soğutucu kısmına geldik. Hem dışa hem içe kaçak var. Şu basınç valfleri çok önemli. Yakın tut. Motorunuzun yatak sarmasına dahi gider bu. Eğer bu çalışmazsa. Şöyle göstereyim. Bunda çalışıyor ama değişecek tabii ki de. Şu şekilde gövdeye bastığı noktada burası. Buradan da dışa kaçak. İçten de suya veriyordu. Problem. Yat. Alo. Düştü civataların evde. Civata bir tane düştü. Tamam, onları al. Ön kapağı da alabiliriz artık. Ön kapak da sökülüydü. Sen Benim usta. Bunlar hep yıkanıp temizleniyor. ön Hepsi kapak yıkanıyor abi. artı yağ pompası. Evet, yağ pompası şuradan çeviriyor. Yukarıya doğru gidiyor. Karter de yine aynı şekilde. Burada da zincir. Bu da değişecek. Hiçbir şekilde değişmemiş bu zincirimiz. Orijinal bir şekilde yine değişecek bu zincir. Altını üstünü açtık. Evet. Sıra geldi. Silindir Sıra kapağı. geldi yavaş yavaş silindir kapağına. Bunu da dökmeden, yerlere batırmadan götürebiliriz. Turbo intercooler. Ne intercooler ya? Turbomuz ve egzoz manifoldumuz katalizör olarak geçiyor. Dizel partikül filtremiz yok. Bunların da kontrolü, bakımı yapılacak. Tabii bu kadar emek verilirken yapılması gerekiyor. Dalga kranımız var. Dalga kran da motor yağının yavaş bir şekilde düşmesini sağlıyor. Bunu da alalım. Yavaş yavaş bunu da sökeceğiz. Siyah olduğu için bazı noktalar görünmüyor gibi. Dalga kranımız da indi. Tabii şuradan da yağ çubuğu. Alırsın. Ve takarken burada lastiğine dikkat edelim. Aman çok dikkatli olmamız lazım burada. Burada ustamız belirtti. Şöyle göründü. İçini görüyoruz. Perişan halde. Kötü durumda. Bunların hepsi temizlenecek. Ey gözünü sevdiğim. Sökelim Yiğit ustacığım. Tamam, yeter, alta geç. Buraya gel. 2 tane. Hemen paletleri sök. Tabancanı tak ona. Tabancayı tak şimdi. Tabii ki. Her şeyimiz beraber zaten abi. Ayrı gayrı yok. Aynen öyle usta. Her şeyimiz göz önünde. Götür at kutusunu onu. Aman ustam, leş gibi hiç yağ değişmiyor mu anlamadım ya arabayı. Öyle bir kokuyor ki bu koku aslında uzun süreli bir yağ değişimi olmadığını Olmadı. bize söylüyor.
aşırı bir yanık gibi yağ kokuyor. O biraz orada dursun. Bunun dişlisi yuvarlaktır. 1.4, 1.2 modellerde bu yuvarlak değil, kareli şekildedir. Onlar daha iyidir buna göre sente atlama pozisyonunda. Bunu da atlayabilir krank gevşerse. Civatamızın ters işlediğimize geldik. Ters diş demiştik. İşte bu yüzden ters diş. Hem kama yok hem de içi yuvarlak. Yoksa bu burada. Şöyle bu kama. şekilde döndün mü civata sıkmazsa sente kaçtı gitti. Ustam en iyisi kamalı sistem ya. Tabii ki. Kamayı takıyorsun iş bitiyor. Bunu sök oğlum. 40 tors. Şöyle halini çekeyim de toplarken de ne pozisyonda olduğu görünecek. Azıcık yukarıdan da bas oğlum. Bas bakayım. Düz tak şimdi. Dönder anahtarı Döndür. diğer ağzını. Evet. Çevirmeye devam. Sana bu işi öğreteceğim hadi. Sağ ol usta. Paletlerden devam ediyor Yiğit Ustam. Yani sentimente kalmadı Yiğit Ustam, doğru mu? Aynen öyle abi. Tekrar senteyi toplarken abi. Biliyorsun senteyi bunun. Senteyi Bak biliyoruz buraya abi. aparat takıyoruz. Biliyorum, unutma. Gösterdik mi ki bu Gel. arada? Bu arabayı Bunu gösterdik. söküyoruz, aparat takıyoruz. Biraz önce taktığımızda bak gel buraya deliği gör. Döndürdün, sen motoru döndürdün, ben burayı yakaladım. Evet. Krank Şak diye kitleme. kilitledik. Eksantrikten Senteye burayı geldi. kilitledik. Atlama. Tamam usta. Civata diğerlerinden biraz uzun olur. Takarken bu uzunmuş deme. Uzun 13 lokma tak da gel. Eksantrik milleri kapakla geliyor. Senteyi biraz önce ustam gösterdi yani. Eğer Sana bu demiştim miller- ya bak tapayı sök buradan evladım. Şimdi bak oranın yerini getireceğim sana. Gördün mü geldi mi yeri oturma yeri. Gördüm usta. Öyle aparat oraya oturacak. Aynısından burada da var evladım bak. Ustam mil eğer buradan çıkarsa iki taraflı da takmak gerekiyor. Evet. Onu söyleyelim. Bu sökülmediği zaman senteyi sadece tek bir noktadan kurabilirsin yani. Örnek veriyorum tek tapadan. Ama miller ayrılırsa birbirinden. Miller ayrılırsa iki taraftan İki abi. taraftan İki taraftan alacağız. da kurmak zorundayız. Bu da bizim contamız. Devam ediyoruz. Egzantrik mil üstünde bulunan horoz ve subap iticisi diye adlandırdığım hani diyorsunuz ya iticiden ses geliyor. İtici doldurmazsa ses gelir arkadaşlar. İtici belli. Bak bunun gibi aynı. Bak. İtici doldurmamaya başlıyor belli bir süre sonra. Boş mesela. Bak bu oynamıyor. Bu boş. Bu da subap zamanlamasını da bozan bir parça. Çünkü Evet. subap otomatik olarak bu görmüş olduğunuz parçalarla dengeleniyor. Subap ayarı yapılmış oluyor. Subap ayarı yani manuel yok, elle yok eski sistem gibi. Yağ basıncıyla var. Yağ basıncı da içerisini doldurmazsa ayarsızlık olur. Yanlış yağ, kalın yağ korsam bunlar aşırı sıkma yapar. Bu sefer araban bozuk çalışır. Subap ayarı sıkı manuel araçlar gibi bozuk çalışır. O zaman fabrika değerlerinin vermiş olduğu yağları Yağ kullanıyoruz. Neyi öneriyorsa onu koymamız lazım. Şimdi tabii bu noktada simsiyah görünüyor. Yani kamera artık siyah noktaları çektiği için neyin ne olduğunu ayırt etmekte biraz zorlanıyoruz. Silindir saplamaları artık sökülecek. Reklam değil ama adam yapmış. Yapmış. Topla. Her seferinde değişiyoruz abi bunları. Asla Aynı aynısını zamanda- takmıyoruz abi. Aynı zamanda Aynı zamanda yani tertemiz yapıyoruz, koyuyoruz. torkluyoruz. Torkluyoruz abi. Zaten o şey abi. Bu ezberlerini. Onu ezberlendi abi. Zaten yapmayan kendi usta demez. Nasıl kokuyor? Bir kokla. Abi çok kötü Tarif kokuyor et. Abi. Abi, tarif edilmiyoruz abi. Gerçekten çok kötü. Yani Onun en sevdiği yanık salça diyor. Hiç öyle kokmuyor ama. yok usta yanık salça yapıyor. Yanık salçaya kurban olayım diyor çocuk. Vallahi. Hadi bakalım tut. Tut Bıçakla. Yiğit ustam. Düşürmeden. Bıçakla getir. Tamam getir böyle.
Bak içi hep su. Su buralar. Su değil mi abi? Su evet. Su bunda. Biz zaten su diye söktük ustam. Bak bu kuru mesela. Bunlar hep ıslak abi. Evet. Sular buraya geliyor işte. Contada Evet görünebiliyor mu bilmiyorum ama bakın şununla şunun arasındaki farkı net bir şekilde anlıyoruz ama netlemiyor. Contamız problemli. Bak şimdi Emre ustam sana detaylı bir şey göstereceğim. Bu arabalarda şöyle bir sorun var. Mastar niteliğinde bir çubuk borumuz olması gerekiyor. Bu kapak eğri mi değil mi? Bunu görmemiz gerekiyor. bilim koyalı değil. İki türlü de farklı, mesela bunu koyalım, bir sonrakinde başka bir koyalım. Bak. Şöyle aradan ışığı görebiliyor musun? Şöyle netlemiyor tabii ki ama bak. Bak aradaki ışığı görebiliyor musun? Şöyle şu ışığı kapat ustacığım. Şöyle kapak eğri. Bak. Işık bu tarafa yansıyor. Ustamız sentille girebiliyor. Görebildik mi? Şöyle. Buradan sentil girmeyecek, yüzey dümdüz olacak. Işığı koydum, bu tarafa geçmemesi gerek. Ama geçiyor. Bu ne demek oluyor ustam? Kapağın yüzeyi eğri. Zaten bizim de aradığımız arıza buydu. Kapaktan çıktı. Rektifiyeciye göndereceğiz. Silme kurtarırsa kurtarır, kurtarmasa kapak değişime gider. Bunlarda da çok kurtarmıyor diyorlar da bir gönderelim bakalım. Gönderelim baksın. Bize gelen her araçların inciğine, cıncığına kadar yıkamak zorundayız. Evet abi. Bakın simsiyah bir ön kapak vardı biliyorsunuz. İçerisinde simsiyah motor yağı vardı. Her şey yıkanıyor. Baskı balata vesaire yıkanmasın. Kavrama değişiyor. Evet, soğutucu da yıkanmasın. O da değişecek. Abi. Manifold kurum temizlikleri, egere kurum temizlikleri yapılıyor. Aynı zamanda turboyu göndereceğiz. Gördüğünüz gibi işlemler devam ediyor. Temizliğe devam. Evet şimdi ikinci bölüm gibi düşünebiliriz. Artık toplama aşamasındayız. Kapağımız değişti. Bunu zaten video başında söylemiştik. İkinci elle değişti. İkinci el sıfır. Çıkanı orada. Çıkan ise burada. Şöyle göstereyim. Yüzeyin eğriliği zaten sizlerle paylaşmıştık. Biz buna karar vermiyoruz. Rektifiyeci dediğimiz kişiler karar veriyor. Kapak şöyle göstereyim. Montajını yapacağız. Bu motor öyle bir temizlendi ki gerçekten hakkı verildi arkadaşlar. Zaten montaj yaptıkça bunları göstereceğiz. Öyle usta mıydı abi? Evet. Rahatsız ettim kusura bakma. Buyur abi. Abi bir tane 2012 Renault Fluence vardı. Biz Renault yapmıyoruz abi. Yapmıyor musun abi? Yok abi. Tamamdır abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. On adet sıktım. Şimdi civatalarımız yıkanıyor, temizleniyor. Bunda sorunumuz yok. Ancak şöyle bir durumumuz var. Değişen ürünlerimizden görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hep değişti. Bunlar bizim zamanlamayla alakalı. Subap iticilerimiz herhangi bir ayarı yoktur. Subabı bunlar ayarlar. Bu yüzden yağımızın kalınlığı, inceliği önemlidir. Eski çıkan iticiler burada. Şimdi sıra geldi egzantrik kapağına. Biliyorsunuz ki bazı arabalarda direkt silindir kapağının üstünde montajlı olur bu. Ancak bu arabada kapakla beraber, külbütör kapağıyla. Görmüş olduğunuz üzere bu kilitli pozisyonda arkadaşlar. Şu an 2 milde kilitli. Ancak tabi doğrulamasını yapmamız lazım. Burada da yine tapa bölümü mevcut. Bakın orası da gelmiş göründüğü gibi. Yani millerin birbirine oranı doğru pozisyonda. Burayı kilitledik. Biz daha önce pistonlar bu arabalarda 1.4 yukarıda olmuyor ustam. 4 pistonda yarı konumda eşit olması gerekiyor. 4 pistonda eşit pozisyonda oluyor. Bazı BMW araçlarında da böyledir bu. Burada dediğim gibi 4 piston eşit olacak. Burada değinmek istediğim bir durum var. Biliyorsunuz ki 1.3 dizel ise simsiyah kapkara bir yağ olması gerekiyor. Ve bu parçalarda motor yağının içerisinde çalışıyor. Şöyle gösterdiğimde nasıl bir temizlik yapıldığını anlayabiliriz arkadaşlar. İncinden cincine kadar temizlendi, bembeyaz. Umarım bir yağa ulaşacağız. Onu da zaten göreceğiz. Elimizden geldiğince temizledik. Bu ara bölümde bir contamız mevcut. Bir conta gelecek. Bunları değiştiriyoruz tabii ki.
Evet, Emre'miz geldi. Bunlar hep temizlendi, görüyorsunuz. Şöyle Evet abi. göstereyim detaylı. Aynı şekilde mazot pompamız. Yerler buralar. Temizliğine dikkat etmeye çalışıyoruz toplarken. Pompanın hiç şöyle yuvarlağını takmazsanız pompayı oturttuğunuzu sanırsınız. Ama pompa oturmaz. Mazot pompa montajlandı. Sıra fren vakumunda. Ama fren vakumu öyle bir kritik noktaya sahip ki bu araçlarda. Civatayı yanlış taktığınız zaman üstte problem olmaz da şu altta direkt kapağı kırıyor arkadaşlar. Karşıya dayanıyor, kapağı geri çekiyor. Karşıya dayanıyor uzun sıkarsanız. Şu arada bir boşluk mevcut. Dayandığı zaman bunu geriye atıyor. Üst gördüğünüz şu komple kapak değişmek zorunda kalıyor. O yüzden civatayı yerlerini tamamen bilmemiz lazım. Dedik şimdi şöyle bir soğutmaya dair bir parça termostat. İçinde su ısındıkça bir sistemimiz var. Bu ileri geri oynuyor. Suyun geçişine izin veriyor. Olay bu, tamamen yenileniyor termostat. Evet, bu aşamada zincir setimizin değiştiğini şöyle göstereyim. Palet yeni, dişliler yeni, setimiz, gergimiz, her şey yeni. Burada ustamızın yaptığı ise birleşim noktalarını iyi temizleyebilmek. Bu noktada birleşim noktaları temiz olacak. Haricinde küçük küçük sıvı contalar koyacak. Ön kapak contamız tabii ki yeni değişecek. Emre hemen açılış yapıyor. Kutu açılışımızı yapalım Emre. RTX 6050 Ti geldi. Şimdi şöyle ön kapak contamız, birer contalar, keçeler neyse hepsini değiştiriyoruz. Şöyle göstereyim ama harici noktalar, örnek veriyorum, silindir kapağıyla blok birleşim noktalarına küçük küçük sıvı conta koyacağız. Şu anda da ustam zaten bunu halletmeye devam ediyor. Evet, dediğim gibi birleşim noktaları burası. Şöyle küçükten, fazla olmasa da bu kadar yeterlidir. Aynı şekil buraya da ve alt, bakın buralarda da yine var. Buralara da gelecek. Silindir kapak bölümü, birleşim nokta. Bu kısımda işlemler devam ediyor. Yağ pompası, ön kapak dediğimiz parça takıldı. Yıkandığında zaten sizlere paylaşmıştım. Bu da bizim yıkanıp temizlenen, yani nasıl yıkandığını göstermek adına. Biliyorsunuz ki karter içerisinde simsiyah, ışığa yansıttığımızda şöyle bir görüntüye ulaştık. Önce siliyoruz, sonra hava tutuyoruz. Dalga kranımızın montajı tamam. Karterimizin temizliği de tamam. İçi böyle. Yemeği koyup pişiriyorsun, bir omlet yapıyorsun, yenir, o derecede oldu. İşimiz bu kadar derecede önemli abi. En iyi şekilde yapmamız şart. Motoru toplamaya devam ediyoruz ama şöyle bir durumla karşılaştık bu kısımda. Bu görmüş olduğumuz şarj motoru. Çıkardığımızda kontrol etmemiştik. Biraz hataya düştük. Niye? Direkt taktık temizledikten sonra. Ancak şöyle bir durumu var. Bunun bilyası bozuk arkadaşlar. Bu sökülüp tekrar değişecek. Arabada böyle çalıştığını düşünürseniz inanılmaz bir ses olacaktır. Hızlı geçelim çünkü dışarıda araçlarımız bekliyor. Hemen size kavrama volantı taktık arkadaşlar. Kavrama bölümünde görüyorsunuz. Rulman, baskı balata. Şunu hemen açalım. Yiğit ustam. Şuradan aç. Bu neymiş onu görelim. Bu ürünümüzü de hemen gösterelim, tanıtalım. Ne işe yaradığını göreceğiz. Video başında değindiğim parçalardan bir tanesiydi bu. Şöyle orijinal bir şekilde geliyor. Aynen Yiğit ustam. Şöyle yavaşça çıkartacağım. Evet, bizim yağ kütüğümüz ve yağ soğutucumuz. Orijinaliyle değişiyor. Biliyorsunuz ki bu arabalarda soğutucu iptal, yan sanayi sadece kütük görevi gören parçalar da var. Olur mu? Olur. Onu takan mühendise, yapan mühendise söylemek lazım. Ancak biz bunun orijinalini taktığımızın altına çizmekte fayda var. Görüyorsunuz kutusuna kadar, her şeyine kadar orijinal ürünümüz arkadaşlar. Bunu da birazdan yerine takacağız. Kavramayı taktık, hazır. Turbonun eskisi burada. Şöyle, yani yenisi parasına geçecekti bu. Biz de ne yaptık? Şöyle göster ustacığım. Bu bizim turbomuz.
Şöyle göstereyim. Yani burada da bir değişim gibi durumumuz var. Şu an bu kullanılamaz halde. Şimdi Ya. İşaret çanta. buyursun. Alta. 3 tane somun. Işığı tutalım sana zahmet. Bu nereden geldi? Geldi değil mi? Tabii abi yapıldı. Zaten kapağı yok belli. Sesi hatırlıyoruz. Şu an sese dair bir şey yok. Montajlanıyor. Evet Yiğit Ustam, bu nedir? Kulak abi. Motor kulağı. Kopuktu zaten. Kopuktu Söktüğümüzde abi. göstermiştik. Ne Tutmuyordu yapıyoruz? Şu an için Yeniledik yeniledik bunu. Burada şanzımanın üst noktalarında işlerimiz var. Şanzıman yağı, robot yağı, top 4 bunlar değişecek. Debriyaj rulmanı değişti kavramaya ait. Burada da şöyle göstereyim, temizleyelim. Aslında burayla işimiz yok ama yaptığımız iş temiz olsun diye robot bidonumuzun da şöyle temizlendi, yıkandığını, çamur içinde olduğunu görebiliyoruz. Temizlenince takacağız, yağlar değişecek. Evet, artık motoru bindirme zamanı geldi. Tabii ki bu noktada herhangi bir noktalara zarar gelmemesi gerekiyor. Bu önemli ayrıntılardan biri. Biz burayı hemen atlayacağız ama size göstermekteki amacımız motoru bindirdiğimiz nokta. Motor bindi. 2 tane çevre civatası, sağdan da motor kulağı sıkıldı. Motor olması gerektiği konumda şöyle görünüyor. Artık işlemleri üstünde yapacağız. Geri kalan tamamlanması gereken sıvılar, antifrizler, yağlar ve işte gördüğünüz elektrik tesisatı, elektrik tesisat grubu, su hortumları birleşim, kalorifer hortum birleşim. Bunları yapacağız. Su bidonumuz var bu kısımda. Sağ kısımda hava filtremiz var. Bunları tamamlayacağız. Aracımızın bakımını yapıyoruz. Açılmıyor bile, yani öyle bir duruma gelmiş ki şöyle göstereyim de. Selasallı arabanın filtresine dönmüş. Bayağı kötü durumda. Motor yağımızı doldurduk. Antifrizimizi doldurduk. İçin bu bidonu yıkadık, temizledik iyice. Çıkarabildiğimiz kadar çıkardık. Ancak enjektörlerimiz şu an yok. Görüyorsunuz, enjektörcüde beklemedeyiz. Bu sırada bakımlarımızı yapıyoruz. Haricinde mazot filtremiz değişecek. Mazot filtremizi de sökeceğiz. Biliyorsunuz ki neredeyse tüm sıvılarında bakımı yapılmış oluyor. Aracımız enjektör geldikten sonra tabii ki marşına basıp hep beraber göreceğiz. Bayağı bir emek harcandı. Harcadık abi. Marşına da basacağız. Emeğimizin karşılığını da alacağız abi marşa bastığımızdan. Araba zaten kendi konuşacak. 3000 like bekliyorum bu videoya. Emeğimizin karşılığını verin arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. Videoda beğenin. 3000 like istiyorum. Geldik buraya. Bu kısmı söktük, biliyorsunuz mazot filtresinin oturduğu yer. İçerisini de sileceğiz, boşaltacağız. Direkt takmayalım, yine kirlenebilir çünkü filtre. Hemen filtrenin yanına geldiğimizde de içler acısı bir hali var. Uzun zamandır bakım yapılmıyor sanki. Bunu da değiştireceğiz. Filtremiz birazdan takılacak. Bunlar normal olaylar. Biliyorsunuz her videoda değiniyorum. Piston üzerine sıkmış olduğumuz yağlar aslında daha kolay çalıştırmayı sağlarken çalıştığında da yakıt olarak görüyor. Yağlar yanıyor ve duman oluyor. Ekrana bir bakalım. Ekranımızda şöyle herhangi bir uyarı lambamız kalmadı. Uyarı lambalarımız vardı. Tabi testlerimiz sürecek. Şu an rolantimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. İlk çalışmasına rağmen hiç oynama yok. Niye? Çünkü kurum temizliği, egere temizliği bunların hepsi yapıldı. İlk çalışmada soğukta biliyorsunuz bu arabalar alver yapar. Çok sıklıkla yapar dizelleri. Ona da dikkat çekmek istiyoruz. İlk sesine kavuşmuş araç. 1.3 oldu. Evet. Multijet sesi. Evet, bidonumuzda değişikliğe gidiyoruz. Simsiyah sular aktı. Bidonu yıkadığımız yanımıza kar kaldı. Suyu da tekrar boşaltacağız. Niye?
simsiyah içi. Biz boşaltmıştık sökerken ama antifriz de şu an boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Radyatörde, kaloriferde kalanlar boşalıyor şu an. Çıkan o kadar kirli çıkmıyor ama. Burada da yeni bidonumuz orijinal. Şöyle gösterelim. Orijinal bir şekilde. Aracımızın geçmişte hararet yaptığını şu ikinci koddan anlayabiliriz. Yüksek soğutma sıcaklığı nedeniyle yakıt azaltma diyor arkadaşlar. Önemli bir detay. Aralıklı şu anda. Araç ilk geldiğinde bunu demek ki müşteriye uyarı olarak vermiş ama tabii ki üstüne gidilmemiş diyebiliriz. Bunlar önemli arızalardır. Motor aşırı sıcaklık demesi problem oluşturur. Bu arabada oluşturduğu gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda da aracımızda herhangi bir arıza kodumuz kalmadı. Testlerini yaptıktan sonra bineceğiz, test edeceğiz, bakacağız hepsine. Araç içerisindeyiz. Şanzımanda işlemler yapıldı biliyorsunuz. Orijinal cihazımızı kesinlikle bulundurmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Tek 2 dediğimiz servis cihazı arkadaşlar. Bu olmadan kesinlikle şanzıman ayarlaması yapamayız. Bununla yapacağız. Şimdi aracımızda biliyorsunuz ki bir gizli menü özelliğimiz var. Bu gizli menüden aslında burada hararet göstergesi olmamasına rağmen burada görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan test edebiliyoruz ki birçok aslında menü kısmını görebiliriz. Tabii bunu açabilmek için öncelikli olarak en baştan isterseniz bir giriş yapalım. Modumuz tabii şöyle gizli modda açık. Şöyle göstereyim. FM'deyken settings'e basılı tutuyoruz. Tıt sesi geldikten sonra BC'den gezebiliriz. Açıktı, biz kapattık. Tekrar FM kısmına geldik. Basılı tuttuk. Ses geldi. BC'ye 2 kere bastık. Devam ediyoruz. Burada birçok bölüm, menü var ancak bence en önemlisi görmüş olduğunuz gibi suyun sıcaklığı 87 derece. Aracımızla sürüşe çıktık. Yoldayız arkadaşlar. Gizli menüyü bahsetmiştim. Buradan su sıcaklığını tabii ki kontrol ediyoruz. Sorunumuz aslında başlangıcı buydu. Kısa bir sürüş yapacağız. Astra H 1.3 dizel Euro 4 motor olarak geçiyor. Aslında 1.3'ün en sağlamı bence Euro 4 dediğimiz motor. Herhangi bir arıza vesaire uyarı ışığımız yanmıyor. Stabil bir şekilde gidiyoruz. Kavrama eskiye göre daha böyle atik olmuş. Yani gaz tepkimesi bastığım an gidiyor. O hissiyatı alabiliyorum. Bir yol yapacağız. 4. vitese kadar geldik. Şanzıman programlamamızı yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet güzel ve stabil gidiyoruz. Ardından yine iş yerimize gidip testini yapacağız. Herhangi bir sıkıntı, problem var mı diye. Ardından tabii ki testler bittikten sonra müşterimize haberini vereceğiz arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca video altına yaptığınız yorumlar çok değerlidir bizim için. Onu da belirtmekte fayda var. Şu an için bir sıkıntı yok gibi devam ediyorum. Ben biraz daha uzun bir test yapıp eğer bir sıkıntı varsa videoyu biliyorsunuz ki konsept gereği devam ettiriyorum. Yoksa da zaten bitmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dışarıda çalışması böyle. Evet, uzun testleri biliyorsunuz sizinle paylaşmıyorum ama şu an şöyle bir otoyola çıktık. Otoyolda aracımızı test ediyoruz. Aracımızın biliyorsunuz ki geç çalışma sorunu vardı. Oradan başlayamadım ama aracımız gayet güzel, olması gerektiği gibi hızlı bir şekilde start alıyor, başlıyor. İkinci motor dönmeye çalışıyor diyebilirim. 2 kere döndükten sonra çalışıyor aslında. Uzun testleri tabii ki göstermiyorum ama ertesi gün tabii ki yine çıktım yola, her zaman olduğu gibi sizlere paylaşıyorum. Yaklaşık kaç kilometre yaptık bakalım. 75'te çıkmıştım. Şu an 97, 100 desek
25 kilometreye yakındır aracı sürüyorum. Aynı zamanda gözüm hep ekranda, gizli menüde su sıcaklığını kontrol ediyorum. Mazotumuz var, problemimiz yok. Stabil bir şekilde gidiyoruz. Arızalanmamız vesaire yanmıyor görmüş olduğunuz üzere. Gayet güzel gidiyoruz. 1.3 dizel Euro 4 motorlar gerçekten güzel motorlar. Kolay kolay problem yaratmayan motorlar. Gerçi bütün motorlar aslında ilk haberi veriyor ama farkındalık önemli. Farkındalığımızı kazandığımız zaman araçlarımız uzun olarak, yani böyle büyük masraflar çıkarmayacaktır. Ancak farkındalığımız yoksa büyük masraflar çıkarılabilir. Aynı zamanda gerektiği gibi bakım yapabiliriz arkadaşlar. Yani ağır bakımlarımızı zamanında yaptığımızda, yıllık periyodik bakımlarımızı zamanında yaptığımızda herhangi bir sorun, problem yaşanmayacaktır. Kontrollü bir şekilde bindiğimizde hiçbir sorun olmayacaktır. Haftada bir şöyle su bidonuna bakacağız, göz gezdirmemiz gerekiyor. İşte yağ çubuğunu çekip yağ seviyemizi kontrol ettiğimiz sürece, bakımlı, antifrizi içerisinde bir sıvımız olduğu sürece problem yaşanmayacaktır. 100 olduk mu? 100'e de çok yaklaştık. 24-25. kilometredeyiz. Bu şekilde aracımız güzel bir şekilde devam ediyor. Yapılan işçiliği şöyle göstereyim dostlar. Hangi 1.3 dizelin yağ çubuğunu çektiğinizde simsiyah bir görüntü görünmez ki? Bu böyle. Bakın. Bir daha sokalım, çıkaralım. Yapılan işi buradan anlayabilirsiniz. Bu bir dizel araba. Yağ var bu arada. Seviyesini kontrol ettim ancak rengi göremiyorsunuz dahi. Şöyle. Artık sapsarı bir yağ. Dizel bu araba. Evet, aracımız hazır. Şu da çalışma hızı. Kontağı açtım. Biraz bekledim, bastım. 3 saniyede falan çalışıyor. Bir daha.